yanlış anlaşılmasın, hayvan gibi dans ederim. Seksi olacağım diye illaki evet. Şey dediler, ay dedi bu Arnold Schwarzenegger'in ablası mı dedi. İşte lick the Yalayıp alnına yapıştırma. Ya gerek yok. Erkekler başladı bunu yani. Erkeklerin oryantal dans etmesi normal. Aslında eşim dedi, rahat ol dedi. Niye kızarıyorsun? Bu kadar utanmana gerek yok. Çoğu insan hala üzgün. Benim oryantal yapmamı birçok insan istemiyor. Leman hoş geldin. Sana bugün biraz tuhaf sorular soracağım. Hazırsan başlayalım. Göbek dansı diyoruz. Ama aslında oynayan şey gerçekten göbek mi? Aslında her şey. Tek göbek değil tabii ki. Bütün kaslar çalışıyor. Ben yıllardır böyle göbeğin kendi kendine oynadığını düşünüyordum ama sonra tabii videoları görünce benim de fikrim değişti. Peki karnı dümdüz olan biri oryantal yapabilir mi yoksa gerçekten işi zor mu? Tabii ki yapabilir. Dış kaslardan konuşmuyoruz. İç kaslar da çok önemli. Daha önemli düşünüyorum. Yani iç kaslar çalışması lazım ve kendi kaslarını iyice anlaman lazım. Kendi kaslarını, vücudun yukarı hissesi dans ediyorsa aşağı hissesi böyle blok olarak kalıyor. Başka türlü Türkçe anlatamıyorum ama bu isolation çok önemli. Yani iç kaslar için de geçerli. Ben çocukken televizyonda izlediğimiz oryantaller balık etliydi ama şimdi daha fit görüyoruz. Fit olmak dans etmeyi kolaylaştırıyor mu yoksa estetik anlayışı mı değişti? Şimdi ben Amerika'da yaşıyorum. Yani sayılı kadar. Bilmiyorum, belki Türkiye'de biraz talep farklı. Türkiye'deki mekan sahipleri böyle fit diye istiyorlar oryantal dansözleri ama Amerika'da öyle bir fit dansöz mesela beni çok fit buluyorlar bazen. Arap ülkelerinde bile Ruslar daha çok taşınmaya başladı. Ukrayna işte bu savaştan sonra oraya taşınmaya daha çok başladılar. Onlara da talep çok. Ve sorun şimdi estetik diye operasyonlar, şimdi büyük kaslar, küçük bel daha çok moda olmaya başladı ve bazı oryantalistler öyle yapıyor. Estetik algılar değişti. Ben moda fotoğrafçısıyım biliyorsun. Biz moda çekimlerinde mankenlerin dimdik, kusursuz, milimetrelik pozlar vermesini isteriz. Sen bir oryantal olarak bu moda fotoğraflarına bakınca biraz gevşesen güzel olursun falan diye düşünüyor musun? Yok, aslında modanın biraz farklı bir talepleri vardır. Ben de bir ara Rus için bir moda fotoğraflarında çekimler yaptım. Orada talepler farklı. Bizde daha çok kadınca veya tekniğin bazı duruşları vardır. Onları göstermek fotoğraflarda daha önemli. Böyle daha artistik pozları vermeyi daha çok severiz ama moda da güzel. Onların da fotoğraf çekimleri müthiş yani. Bize kendinden biraz bahseder misin? Leman kimdir? Oryantale nasıl başladı? Ben Azerbaycan'da doğdum. Koreografi akademisini bitirdim. Klasik baleyi bitirdim. Halk danslarını bitirdim. Oryantale aslında ben birçok oryantalistler gibi böyle işte ihtirasla, sevgiyle başlamadım. Talep oldu dansa. Ben öyle başladım yani. Beni talep ettiler, işte sen jimnastik, bale, folklordan geliyorsun, tekniği daha çok iyi bilirsin. Böyle bir taleple başladım yani. Türkiye'de yaşamıyorsun, Amerika'da yaşıyorsun. Amerika'da yaşıyorum, evet. Ben uzun senelerdir küçüklükten aslında yurt dışında yaşıyorum. Azerbaycan'da yaşamıyorum. Pilates yapan mı daha kolay oryantal öğrenir, fitness yapan mı? Dezavantaj spor yaparken. Çünkü kaslar daha da sertleşiyor spor yaparken. Hatta balerinler için mesela oryantal yapmak çok zor. Çünkü bale yaparken kasları sıkı tutuyorsun. Ama oryantal yaparken kaslarını daha başka türlü kullanıyorsun. Daha böyle kolay, daha böyle relax. Evet. Pilates yapan daha kolay yapabilir. Çalıştıktan sonraki gün uyandığında kendini daha çok sanatçı gibi mi hissediyorsun yoksa hamlamış bir sporcu gibi mi? Hamlamış bir sporcu gibi. Çünkü ben, yanlış anlaşılmasın, hayvan gibi dans ederim. Çünkü Amerika'da insanları ilgisini çekmek böyle hafif dansla, ya hafif oryantalle, klasik oryantalle olmuyor. Sürekli müziği yüksek enerjide tutacaksın. Yani yüksek enerji dedim, böyle daha Taksim dansları olmuyor. Meyhane dansları olmuyor. Onlarınki sürekli enerji. Ve benim şovlarım bazen 2-3 saat sürebiliyor. Yani birkaç şovlar. Çok zor olmuyor mu? 2-3 saat çok uzun. Ben bir de sporcuyum. Ben her gün spor yaptığım için benim kardiyom çok yüksek. O yüzden benim için zor değil ama
Tabii kaslarım için çok zor. Çünkü erkenden uyandığında zor oluyor. Bu işin gerçekten akademik bir okulu ya da konservatuarı var mı? Herkes bunu evde öğreniliyor sanıyor ama aslında ciddi bir eğitimde kurs, okul böyle bir şey var mı? Ya çok güzel bir soru sordunuz. Aslında dün bir profesyonel dans arkadaşımla, Türk arkadaşımla konuşuyordum. Aslında Türk klasik oryantali bitmek üzere. Çünkü o kadar az kişi bunu dans ediyor ki. Ve bunun asıl okulu olursa, misal vereyim, ben klasik Hint danslarında eğitimini alıyorum. Mumbai'deki akademiden online alıyorum. Ve bu sene 4 sene sonra ilk ödevimi verdim. Çok zordu. Bizim de böyle bir okulumuz olsaydı, mesela devletin bir desteği olsaydı, bizim çok güzel hocalarımız var Türkiye'de. Çok değersizleşti. Aslında bizim klasik oryantal dansı çok güzel. Türk oryantalinden bahsediyorum. Dünyada hiç o kadar tanınmıyor. Çünkü biz çok azız. Bu biraz dünyanın muhafazakarlaşmasıyla alakalı galiba. Hem Türkiye'de de bir muhafazakarlık var. Ben yine çocukluğumdan hatırlıyorum. Her yılbaşı dansöz çıkması çok normaldi. Hatta bir sene TRT dansöz çıkarmayacak demişlerdi. O zaman Fırt diye bir dergi vardı. O böyle ikinci sayfasında dansöz fotoğrafı koymuştu. Bunu alıp televizyonunuza yapıştırabilirsiniz gibi bir şey yapmıştı. Onu hatırlıyorum. Ama dünya biraz muhafazakarlaştıkça galiba Türkiye ya da diğer ülkelerde aynı şekilde buna uyuyorlar. Yok, sorun ne biliyor musunuz? Biz Türk klasik oryantal dansözleri olarak müzik bulamıyoruz. Müzik yok. Artık müzik yapılmıyor. Biz mecburen Mısır şarkılarına, yani Arap şarkılarına dans ediyoruz. Maalesef, çünkü onların orkestrasına bakarsın, onların orkestrası bile var. Kendi oryantal şarkılarını yapıyorlar. Önceden peki Türkiye'de yapılıyor muydu şey için? Evet. Evet. Şimdi ben müzisyenleri de kınamıyorum. Onlar da para yapamıyor. Yani onların da bir işi olması lazım. Onlar ya düğüne gidip para yapacak, ya konserler verip para yapacak, ya da bizim için şarkılar. O yüzden para yok olmadığı için Zor oluyor. çok zor. Bir destek lazım tabii. İlk derste gerçekten müzik açılıp dans mı ediliyor yoksa önce tahmin etmediğimiz bir şeyler mi çalışılıyor? Figürler tabii ki. Tabii figürler. Çünkü insanlar şey düşünüyor. Mesela oryantalde müziği açacağım, dans edeceğim ve kilo kaybedeceğim. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir müziği her yerde açıp dans edebilirsin. Ama oryantaldir. Yani benim derslerime gelenler 2-3 hafta sonra şey diyor. Ay biz düşündük, bu çok kolay mı, çok zormuş. Evet, zor bir meslek. Yani bu işi yapmaya başladığında vücudunda en son söz geçirebildiğin yer neresi oldu? En zorlandığın? En zor olanı balerinler için, bir de bale okulunu bitirmişler için shimmy. Shimmy titreme işte. En zor olanı. Onu öğrenmek için her gün, belki sene 2-3 her gün onu yapacaksın yani. En zor olanı oydu. Galiba şimdi dediğin şey o... Bütün vücudu titretiyorsun. O zor. O Anladım. çok zor. Bir de böyle dalgalandırmak var galiba. Bu O da karın kaslarını işte sabahleyin ben onu her gün yapıyorum. O bir egzersiz. O da nereden geliyor biliyor musunuz? Çok komik. O eski Hint meditation. O da onların böyle, Hindistanlılar çok gelişmiş eskiden, yani ezelden onlarda yoga vardır. O da bir yoganın bir parçası. Evet. Kursta insanlar en çok hangi hareketten sonra ben bunu hayatta yapamayayım deyip pes etme noktasına geliyor? Öyle bir şey var mı? Evet, shimmy. Shimmy Dediğim de. titreme. Evet. İnsanlar, çünkü o da bir kardiyo. O bir kardiyo. Bir de hareket ederek onu yaparsan o büyük bir kardiyo. Onu her kişi yapamıyor. Hiç böyle bundan dansçı olmaz deyip seni utandıran biri oldu mu? Yok, utanmadım. Bir de Amerika'da biraz farklı kafa var. Yani hiç kimseyi böyle küçük düşüremezsin. Çok kilolular geliyor. Aşırı, yani bu nasıl... Bir de kendine çok güveniyorlar. Onu nasıl yapıyorlarsa bilmiyorum ama. Hep ama zayıflama amacıyla mı geliyorlar yine? Yok, sadece böyle seksi olacağım diye illaki. Evet. Evet. Öyle. Peki ama hiç yani böyle ya bundan olmaz dedi, içinden geçirdiğin vardır. Var tabii, var ama eğer içinde, gözünde, biz şimdi Kafkazlılar böyle şey deriz, gözünün içinde o gılcım ateş varsa demek ki bir şeyler yapabiliriz. İhtiras olması önemli. Her şeyin başı istemek. Hiç spor yapmamış biri düzenli çalışırsa ne kadar sürede gerçekten
güzel oynayabilir diye soracağım ama sen zaten spor yapmanın çok da etkili olmadığını söyledin. Ya spor önemli aslında. Normalde mesela dansözlerin çoğu ben tanımıyorum, yani normalde sporla meşgul olup da işte dans yapsın. Yok öyle bir şey. Ben biraz kafada normal değilim galiba. Moda fotoğrafı kısmında da öyle. Biz burada bütün gün çekim yapıyoruz. Model geliyor. Bütün gün yoruluyor. Sonra Instagram'da görüyoruz. O yorgunlukla sporunu yapıyor. Çünkü onun sermayesi vücudu. Vücudunu korumak zorunda. Bu tip işlerin bir parçası. Sporda bir parçası. Oryantalde biraz o anlam farklı, çünkü oryantalistler de farklı düşünüyor. Mesela bazı oryantalistler beni çok kaslı buluyor. Hatta böyle bir şey olmuştu ben sahnedeyken. Bu Amerika'da oldu. Çok yakında oturmuş arkadaşlar şey dediler, ay dedi bu Arnold Schwarzenegger'in ablası mı dedi. Çok üzülmüştüm, hatta çok üzülmüştüm. O yüzden kol kaslarını durdurdum. Çünkü hemen kas yapıyorum. O yüzden biraz... Galiba şeye göre değişiyor bu. Kültüre göre değişiyor. Anladığım kadarıyla başta sorduğum soruda o fit meselesini onun için sormuştum. Türkiye'de daha fit, daha kaslı isteniyor. Ama özellikle Batı ülkeleri, Amerika ya da Avrupa'da kafalarında etli, butlu kadınlar sevildiği için belki öyle bir mantık var. Amerikalılar da biraz farklı ya. Amerikalılar biraz çok yemek yemeyi sevdikleri için, onlar için o bir excuse Türkçe ne oluyor? Bir bahanedir. Ben öyle düşünüyorum. O biraz şeydir. Ama görseniz var ya, hatta eşim bile Amerikalı olduğu halde o bile şaşırıyor. Dışarı çıkıyor. Ben bakamıyorum diyor. 200 kilo. Oo, ağır yaşamlar. Kadın 200 kilo. Yani böyle çıkmış sahneye normal. Hiçbir kompleks yok. Sıfır kompleks. Ve ona diyemezsin yani. 200 kiloluk kadın dans mı yapıyor sahnede? Evet. Yani YouTube'da falan araştırsanız Amerika'daki dansözleri. Nasıl yapılabilir mi ki diye. Yani hiç yapamıyorlar. Mesela o simiyi yapamaz herhalde. Ve Amerika'da şey daha çok popüler, bir de Tribal Fusion. Tribal Fusion ne demek? İşte farklı folklorik dansları oryantalle birleştirip böyle 7 figür var mesela. Onları zillerle tak 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 tak. Sanki bunlar belli. Ben hiç o dansı anlamıyorum aslında. Fusion'u güzel yapmak olur. Mesela Ruslar, Ukraynalılar onu çok güzel yapıyorlar. İspanlar. Ama Amerika'da biraz farklı. Bir masaya baktığında o masadan bahşiş çıkıp çıkmayacağını anlayabiliyor musun? İşte bahşiş manası biraz Amerika'da farklı. Mesela bahşişi hiç bekleme. Bahşiş diye bir kafa bile yok. Ben burada biraz şaşırıyorum tabii. Mesela masaya yaklaşmalar ve bekliyorlar işte bahşiş çıkacak. Ben kendim mesela sevmiyorum. Eğer birileri erkeklere hiç yasaklıyorum yaklaşmayı. Yanında çocuk kadın varsa ona ver derim. Koluma takabilir. Kadınlar, çocuklar bana takabilir ama erkeklere ne kadar para verirse umurumda değil, ama hiç yasak. Eski Türk filmlerinde hep parayı göğsün arasına sıkıştırıyorlar. Gerçekten bunun bir adabı var mı? Var ama ben kendi düşüncemde herkes bahşiş verince biraz etik olarak her şeyi korumak, saygı olarak dansöze karşı biraz onu korumak lazım. Mesela bir şey vardır işte Yalayıp alnına yapıştırma. ya gerek yok yani, para kirli, onu da yani niye yapıyor? Ben bir kere bana yapmak istediler, çok kızdım. Bu bir Türk gruptu Amerika'da. Öyle bir şey yapmayın lütfen dedim, ben sevmiyorum. Son yıllarda erkek oryantal sayısı da çok fazla artmaya başladı. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? İşin ruhuna aykırı bir şey mi? Biz hep hemşire dediğimizde mesela bir kadın bekleriz ya da hostes dediğimizde bir kadın bekleriz. Acaba dansözlükte de böyle bir şey var mı? Kadınlar mı daha iyi yapıyor yoksa biz ön yargılı mıyız erkek oryantalistlere karşı? Aslında tarihe bakarsan erkekler başladı bunu, yani erkeklerin oryantal dans etmesi normal. Sadece biraz şey vardı, homofobik, ne bileyim böyle nefobik, bilmiyorum artık. Erkek niye dans ediyor, erkek niye oryantal, niye ki de olmasın. Ben çok iyi arkadaşlarım var. Onlar erkek dansöz, kadınlardan güzel yapıyorlar. Yani onların artık seksüel hayatı hiç kimseyi ilgilendirmez. Hiç kimsenin seksüel hayatı hiç kimseyi ilgilendirmez. Ama öyle bir evli kişiler de var. Karısı var, çocuğu var. Ama o kadar güzel yapıyor ki mesleğini. Bir de erkekler biraz farklı yapıyor. Mesela onlar daha çok detaylara dikkat ederler. Teknik olarak. Hepsi değil de ama birçoğu bunu çok güzel, profesyonel yapıyor. Çok güzel hocalarımız da var. Hatta Türkiye'de bile. Türkiye'de dışında olan Türk dansözlerimiz de vardır.
genelde insanlar eğlenmeye geliyor. Yanında eşleriyle geliyor. Yanında eşi ya da sevgilisi olan insanlar daha mı gergin oluyor? O havayı böyle ilk bakışta anlayabiliyor musun? Evet. Ben hatta bir şey söyleyeyim. Ben burlesk biliyor musunuz ne? Burlesk şovlar striptiz değil de ona yakın bir şey. O daha böyle klasik striptiz gibi. İşte eşyalarını çıkarıyorlar, uçlarına bir şey takıyorlar. Anladınız? İşte çamaşırı, yani orada her şey açık. Ya yarı çıplak erkekler dans ediyor. Onların şovlarında beni davet ediyorlar işte oryantal oynamak için, farklı bir şey olsun diye. Sahne arkası onlar böyle rahat üstlerini çıkarıyor, giriyor. Onların şovsunda bir şey fark et. Yani benim işte kostümüm oryantal. Onlar çıplak. Kostümsüz. Karıları hiç rahatsız değil. Ben bunu Amerika'dan konuşuyorum mesela. Karılar hiç rahatsız değil. Eşleriyle geliyor, onlara para takıyor. Ben çıkınca herkes rahatsız. Şimdi ben anlayamadım, bir şey var. Merak ettikleri için mi, yoksa benim onlardan farklı Amerikalı olmadığım anlaşıldığı için mi bu kadar rahatsız oluyorlar? Yoksa bizim bu belly dansın, oryantalin bir Müslüman ülkelerden geldiği mi olduğu için mi, farklı bir müzik olduğu için mi, dans olduğu için mi bu kadar rahatsız oluyor? O arayı anlayamadığım için ama zannimce hepsi vardır. Ama oluyor, inanın şovlarımda ben geliyorum, kadınlar eşlerini alıp gidiyorlar. Ama şov olacağını biliyorlar. Yani o halde bile geliyor, oturuyor. Ben sahneye çıkınca eşlerini alıp gidiyorlar. Kıskanıyor. Oluyor. Belki. Evet. Genelde kadınlar mı o masalarda seni izliyor yoksa erkekler mi? Farklı gruplar farklı oluyor. Genelde kadınlar çok sinirli izliyor veya izlememeye, ghosting diyorlar ona. Ruh gibi davranıyorlar sana. Sanki sen yokmuşsun gibi. Erkekler de kafasını telefonundan kaldıramıyor korkusundan. Öyle bir şey var. Evet. Var. Peki bir masadaki kadının senden hoşlanmadığını ilk bakışta anlayabiliyor musun? Evet. Hiç daha sahneye çıkmadan böyle bu gece çok zor geçecek dediğin zamanlar oldu mu? Çok. Çok oldu. Çünkü ben dans ettiğim mekana ilk önceden gelirim. İnsanları uzaktan izlerim. Nasıl bir hava diye, nasıl bir atmosfer diye izlerim. Ona göre müziklerimi yaparım, müzik listemi yaparım. Ve oradaki insanların nasıl bir insan olduğunu artık biliyorum. Nasıl bir show olacağını da biliyorum. Kalkıp dans edecek mi, etmeyecek mi diye bir şeyler vardır. Zor oluyor ama her show zor. Yani bunu kaç senedir yapıyorum ama her defasında sanki ilk defa gibi. İlk kez gibi oldu. Biraz önce telefonlarına bakıyorlar dedin. O eşlerinden korktukları için telefona Evet. bakıyorlar. Utanıp bakmayan oluyor mu? Hayır, çünkü ben şovlarımı tiyatro gibi yapıyorum. Bir masal anlatır gibi. Çünkü benim base baleden, folklorik danslardan, çünkü ben profesyonel bir de Azerbaycan danslarını yapıyorum. Klasik Hint danslarından geldiği için o kadar figürler, o kadar masal anlatır gibi şovlarımı başlıyorum. İnsanlar o kafayla gelebilir ama bütün şovlarımda sorarsınız mesela mekan dışı nasıl bir şovdu diye. Theatrical, çok tiyatro gibiydi diyor. İlk defa ben oryantal olacağım dediğinde ailende bir sessizlik oldu mu? Herhangi bir tepki gördün mü? Aslında çok garip. Ben hiç başka oryantalistler gibi ben genelde konuşuyorum. Hiç öyle bir kafam olmadı ben işte oryantalist olacağım diye. Çünkü ben o kadar açım ki öğrenmek için. Onu öğreneceğim, bunu öğreneceğim diye. İlk başta tabii kendim rahatsız oluyordum. İki kostümde dans edebilirim ama insanlara o kadar yakın olmayı sevmiyorum. Çünkü Amerika'da sahne anlayışı yok. Herkese çok yakın fiziksel olarak, o biraz çok zor, bir enerjileri kabul etmek diye bir şey var. Aslında eşim dedi, rahat ol dedi, niye kızarıyorsun, bu kadar utanmana gerek yok. Ben kendim utanıyordum. Hala oluyor, bazen oluyor, çok sıkılıyorum insanların çok yakın olmasına ama ilk kez fotoğraflarımı sosyal medyada paylaşmak için annem babam benimle yaşıyor. Onlardan sordum, ben paylaşabilir miyim yani akrabalara göre. Bu senin mesleğin, sen orada kötü bir şey yapmıyorsun yani, orada ailen var. Hiç kimse bir şey diyemez. İnsanlara bir iş yaptığını söylediğin zaman senden uzaklaşan oldu mu? Hatta birisine yardım ettim. Tabii Arap bir kadına yardım ettim. Ailesine ulaşamıyordu havalimanında. O benim ekranımda, şimdi benim kostümde fotoğrafımı gördü. Herkesin bir fotoğrafı vardır. Ben dedi sana bir
öneride bulunayım dedi. Kızım gibi çok iyisin dedi. Bana bak bu kadar yardım ettin. Bu çok haram dedi. Bunu yapma yani maalesef. Bu mesleği seçtiğinde en çok kim sevindi, en çok kim üzüldü? Oryantali mi? Oryantali. Çoğu insan hala üzgün. Benim oryantal yapmamı birçok insan istemiyor. Kim gibi? Mesela normalde oryantalistler benim oryantal yapmamı istemiyor. Folkloristler de benim folklor yapmamı istemiyor. Yani şey diyorlar. Yakıştıramıyorlar mı? Hayır istemiyorlar. Beni niye istesin ki? Ben her ikisini de profesyonel yapıyorum. Yani niye Biraz çekememezlik var galiba orada. Çekememezlik çok var. Hele ki bu meslekte çekememezlik o. Meslekte o kadar insan var mı? Çok geniş mi? Herkes artık kostüm bulup giyebilen herkes oryantalist oldu maalesef. Maalesef. Ama bu işi emek vereceksin, ders alacaksın. Yani bunu eğitim almak. Mühendis ne yapıyor? Eğitim alacak mühendis olmak için. Aynısını. Biz de aynı şeyi fotoğrafçılıkta yaşıyoruz. Eline makine alan fotoğrafçıyım. Aynı şey. Aynı bak. Aynı oluyor. Herkes şimdi olmuş ya blogger olmuş. Social, herkes akıllı olmuş. Herkes blogger olmuş. Herkes psikolog olmuş. Aynı şey. Sevgili olmak isteyen biri bu mesleği gerçekten kaldırmak zorunda mı? Kıskançlık yüzünden yürümeyen ilişkiler oluyor mu burada? Tabii. Maalesef birçok tanıdık arkadaşlarım var. Single. Yani hiçbirisinin ilişkisi yok. O kadar acımasız bir meslek ki. Neden? Çünkü fotoğrafçı olunca yaşına bakmıyor. Her yaşta fotoğrafçı olabiliyorsun. Ama bizim bir belli süremiz var. O süre bittiyse bitti yani. Hem kasların seni dinlemiyor, yaşın dinlemiyor ve tabii ki yaşlanınca artık farklı bir şey. Türk sahnesinin öyle ünlüleri var ki yani hayatını kuramadı. Bütün hayatını dansa, oryantale verdi zaten. Kurban verdi yani. Herkes aile yapamadı. Benim ailem, çocuklarım sahne arkası büyüyor. Mesela ben orada çok şanslıyım. Benim eşim mesela benim şovlarımda benim asistanım, benim security'm, driver'ım yani sürücüm, her şey. Striptiz yapanlardan bahsettik. Evet. Striptiz başka bir şey. Orada tamamen vücudunu sergiliyorsun ama oryantale baktığında aslında herhangi başka bir dansta ya da bir spordaki kadar giyinikler neredeyse baktığın zaman. Giyinikler ama dışarı bakarsan birçoklarından daha normal. Evet, çok daha normal giyinikler ama yani bunun böyle bir şey olması çok garip geliyor. Bana da garip geliyor. Tabii, Saçma geliyor. Ama çok önemli yani eşinin, arkadaşının, herkesin böyle seni kınamaması. Eğer birisi seni kınıyorsa zaten o adamın senin hayatında olmasına gerek yok. Gerek yok. Peki sana dansöz dendiğinde rahatsız oluyor musun? Bir diş hekimine dişçi denmiyor ya da artık kapıcı değil apartman görevlisi. Bir oryantaliste dansöz demek küçültür mü yoksa dansöz de normal bir isim mi? O kadar üzülüyorum ki mesela insanlar Amerika'da bile mesela oryantalist deyince insan çenesini kapatacak bir şeyler diyorlar. Veya belly dance deyince artık Amerika'da bu olay oluyor. Niye belly dance diyorsun? Belly dance değil. Halbuki biz ona şey diyoruz mesela Middle East'ten yani bu ülkelerden biz gelmişiz. Bizi şey yapıyorsunuz policing yani ki bizi sorgu cevap ediyorsunuz. Bizden öğrendiniz zaten neyi sorgu cevap ediyorsun. Ama beni hiç oryantalist midir, dansçı mıdır, kimin nasıl görüyorsa öyle de. Çünkü benim biraz kafa yapım farklı. Ben kendi dünyamda sektörde böyle bir şey var mı? Mesela dansöz dendiği zaman hayır evet, tabii, deniyor mu? Tabii. Herkese her şey diyemiyorsun. Herkes yatağın neresinden ayağını koyduysa, nereden koydu, nasıl uyandıysa bilemiyorsun. Yani hangi moralle sana saldıracak diye bilemiyorsun. Çok dikkat ediyorsun. Walking on a shelf. Denizde böyle ayaklarını basarak ya oraya basmayayım buraya basacak öyle bir şey vardır tabii. Sahnede seni en çok yoran şey dans etmek mi yoksa insanların tepkilerini ölçmek mi? İnsanları okumak mı? İnsanların enerjisi. Ben hemen anlıyorum. O beni çok sıkıyor. Yani çok seviyor, alkışlıyor falan ama o enerjiyi kapmak çok zor. Peki böyle şey yaparken mesela çıktın bir müzik çalıyor. Senin için o bir rutin mi? Sen onu kendi içinde yaşıyor musun yoksa çevreye çok takılıyor musun? Ben aslında dans edince masaları hatırlamıyorum bile. Neredeyim diye bile benim için bir meditasyon. Ben sahnede neredeyim diye bir şey yok. Ben başka bir dünyaya giriyorum. Hatta arkadaşlar gelin nasıl da masamıza gelmedin, görmedin. Artık biliyorlar onlar. Yani Leman burada değil, başka bir yerde. Bugüne kadar duyduğun en yanlış oryantal efsanesi ne? Bunu böyle de mi sanıyorlar dediğin bir şey var mı? Nasıl? Fotoğrafçılar için şöyle bir şey vardır. İşte fotoğrafçılar çekim yapar, çekimden sonra after party yapar. Biraz önce aileyi konuştuk. Oryantalistin eşi olmaz, ailesi olmaz. Böyle bir
bir Evet. şey var mı? Evet tabii bana mesela şey diyorlar. Aa sen bu restorana keyif için gittin mi? O diskoya şey için. Zaten o benim işim. Ben orada dans edip eve kaçıyorum. Öyle bir şey after party yani takılacağım arkadaşlarım benim ailem. Var öyle bir stereotip. Göbek dansı yaparken baş dönmesi oluyor mu? Ben alıştım. Yok benim baş dönmesi olmuyor. Belki hasta olunca mesela birkaç kere Covid olduk hepimiz. Titremeler oluyor. Ya ateş var ya ama ilaçlı çıkacaksın sahneye yani mecburen. Aynanın karşısında çalışmak gerçekten daha mı hızlı? Aynanın karşısına da İşte ayna karşısında, o figürleri ayna karşısında yapmak. ders zamanı. Ders zamanı. Ya da ders harici de. Hani ben bu işe merak saldım. Aynanın karşısında yapmak daha mı geliştirir? Aynanın karşısında da ve aynasız da dans etmek çok önemli. Çünkü get used to. Alışınca onsuz dans edemezsin. O yüzden arkanı dönüp duvara dans edeceksin. Balede ama galiba öyle bir şey var ayna karşısında. Genelde bale stüdyoları hep aynadır. Evet. Bale biraz farklı tabii. Dans ederken nefesini planlıyor musun? Tabii nefes almak, vermek, koşmak gibi bir şey. Koşarken mesela ritmi duymak, kalbini duymak lazım. O da bir meditasyon. Biraz önce şey dedin, yaştan bahsettik. Oryantal öğrenmek için yaş gerçekten önemli mi? Kaç yaşında başlanır, kaç yaşında bırakılır? Zannimce hiçbir şey kısıtlı olmamalı. O sadece Amerika dışındaki ülkelerde, birçok ülkelerde her şey kısıtlı. Yaş kısıtlığı vardır. Ama Amerika öyle bir ülke ki orada 80 yaşında bile profesör olabilirsin. Ama biraz önce kaslardan bahsettik. Dolayısıyla bir yaş sınırı var mı? İşte Amerika'da hiç yok. Tom Cruise gibi. Adam tamam. kaç yaşında ama hala yani kendisi bütün trikleri kendisi yapıyor tabii. O yaşa bakmaz ama disiplin lazım yani sürekli çalışman lazım. Cahilce soru ne biliyor musunuz? Ben mesela çok saçma buluyorum. Ben oryantal yaparsam kilo verir miyim? Yani kilo nasıl verirsin oryantalde? Yani mümkün değil. Hiç mümkün değil. Ben oryantali yapıp da 24 saat kilo veren görmedim. Ya çok işte orada bütün kasları çalıştırıyorsun, hareket ediyorsun. Hani belki Ama o anlamda bakıyor. İşte yok öyle bir şey. Hatta ona göre spora gitmeyip oryantale gelenler var. Başka bir şey diyeyim. Mesela Zumba diye ders var. Herkes diyor ki, diyor biz oryantali Zumba gibi yapabilir miyiz? Git Zumba var. Zumba yap o zaman. Niye oryantale geliyorsun ki? Oryantaldir. Zumba'da verilebiliyor kilo. Ya Zumba'da kilo veriliyor. Mesela çok kilon olursa çünkü bazı hareketler var. Oturup squat falan yapıyorsun. Kas çalışması da yapıyorsun dans ederken. Sahneye çıkmadan önce mutlaka yaptığın bir ritüelin için bir şey var mı? Evet kızım beni eğitti. O bu şamanizmle falan ilgili çok araştırmalar yapar. Bir meditasyon yapıyorsun. Gözlerini kapayıp ayaklarından başlayıp başına kadar bir bubble. Bubble ne? Böyle balon gibi yaratıyorsun ve onun hangi renkte olacağını düşün. Korunmak için nazardan mıdır, enerjilerden midir? Ve sahnede böyle bir ritüel de vardır. Birçok dansöz onu yapar. Eskilerden daha çok yapar ve anlar. 8 figürü vardır. Ya bu Mısırlarda da var ya böyle 8 figürüne benzer. Sahnede 8 figürü yapıyoruz. Mesela buradan gelip oradan böyle 8 figürü. O şey derler, blessing yani sahneyi şey yapmak, kutsal bir şey gibi. Veya Mısırlarda bir yuvarlak, hiç bilmiyorum Türkçe ismi ne, circle yaparsın ve eliyle yeri böyle pat diye vurursun. O da böyle bir blessing gibi bir şeydir. Kostüm gerçekten dansı daha mı güzel gösteriyor? Güzel kostüm tabii ki. Güzel kostüm, güzel müzik, güzel koreografi hepsi birbirini tamamlar. Peki bu kostümün ağırlığı ağır bir şey anladığım kadarıyla. Evet. Bu ağırlık dansı bir şekilde etkiliyor mu? Ben severim ağır kostümleri. Çünkü kendimi hissederim. Belki de hafif kostüm sevenler daha çok. Çünkü kolay, kardiyo çok. Ben kardiyoyu da sevdiğim için ağır kostüm beni hatırlatır. Çünkü ben meditasyon yapıyorum ama gidiyorum bir yerlere. O kostüm Leman burada ol diye kendine geldiğim bir şey vardır. Evet. Evler için satılan dansöz kıyafet. Daha böyle fantezi
objesi olarak kullanmaya başladı. Hemşire fantezisi, işte temizlikçi fantezisi gibi. Böyle bir dansöz kıyafeti de satılmaya başladı. Dolayısıyla acaba bu da biraz bu mesleğe bakışı daha böyle seksi hale mi getirdi? Maalesef mesela oryantal daha çok batıda popülerleşti. Çünkü bu taraflarda o dansı çok fazla yapamıyor kültür açısından. Yani hala benim buradaki arkadaşlarım, komşuları bilmiyor oryantal yaptıklarını. Yani diyemiyorlar, konuşamıyorlar. Amerika'da bu normaldir ve onlar onu o kadar o türlü güzel sanatı seksileştirdiler. Böyle seksi dans gibi göstermeye başladı. Çünkü burleske kadar soktular dansı. Mesela burlesk dediğim işte bu striptizin bir anlamı. Yani striptiz de çok zor bir meslek. Ben mesela yapamam. Neden? Çünkü çok zor. Orada da farklı kaslar. Eğer ben profesyonellikten konuşuyorum yani sıra dışı değil. Hatta şimdi o seksi kostüm meselesi Mısır'da dansözler sahneye çıkıyor. Çıplak gibi. Bilmiyorum talep mi öyle çünkü Mısır'da ben sahneye çıkmadım. Galiba hiç çıkmam. Ama böyle bakıyorsun ama bu oryantal kostümü değil ki. O kadar açık ki. Yani orada Biraz fantezi meselesi olmaya başlıyor. evet işte. Peki sahnede ritmi tamamen kaçırdığın oluyor mu? Seyirci bunu anlıyor mu? Ayağım takılırsa bir kere benim topuklu ayakkabı. Çünkü Amerika'da işte sahne anlayışı yok. Restoranlarda da dans ederken oluyor işte delik deşik oluyor. Bir kere ayakkabım takıldı. Ya şimdi ben buradan nasıl çıkacağım diye. Çıkarıyorum çıkmıyor. Sonunda onu bir tiyatro olarak, bir komik olarak eğildim. İşte o yerde dans ettim. Onu böyle çıkardım. Tabii sen tiyatral yaptığın için orada kurtarabiliyorsun. Hazır bir müzik mi yapıyorsun yoksa bir orkestra var mı? Orkestra yok. Maalesef benim dans ettiğim orkestrayla dans ettiğim konserler oldu. Çünkü ben biliyorsunuz işte folklorik danslardan diyorum işte. Ama Arabik orkestrası var. Çok güzel bir orkestra. Hatta onların ben konserine gittim. National Evet. Ben bu ara çok dinliyorum onları. Onların ilk 3 sıra biletleri $7,000'dandı. Ben denk geldim çünkü birisi gelmemiş, bana bilet bulmuş. Bir arkadaşım dedi ki lütfen gelir misin dedi. Ben oraya gittim. Oraya sahneye çıkacak oryantalistler çok rahatsız oldu. Sen niye buraya geldin dediler. Ay dedim izlemeye geldim. Niye ki? Yine burada kıskançlık devreye giriyor. Yani rahatsızlık. Evet. Bir iki parçası var. National Arab Orkestra. Bu ara çok dinliyorum. Onlar müthişti yani müthiş en güzel konser. Ama ritmi dedik işte. Amerika'da galiba o konser Evet Houston'da bir de onları bazen davet de ediyorlar. Onların işte base işte Houston'da. Sitelerinde bak kemanda falan Türkler de var. Türkler de evet, çalıyor. var. Orkestrayla dans ederken ritmi tutan, davul çalan ya da herhangi biri orada yanlış çaldı. O senin doğal olarak dansını herhalde etkiliyor. Oradaki senin de ritmini bozuyor. Yok. Neden yok? Çünkü profesyonel olunca artık darbukacıyım bile ne yapacağını biliyorsun. Ama orada mesela tamamen farklı bir seni karıştırmak için bir şey yaparsa o durumdan profesyonel olarak oradan çıkmayı becermelisin. Ve bir de Sabote edebiliyor yani. Evet ediyorlar zaten bu komik olsun diye ama Türkiye'de mesela drum solo diye bir şey vardır. Darbukayla sırf dans etmek. Türkiye'de böyle bir kafa vardır. Bütün notları tamamlayacaksın diye. Öyle bir şey yok. Bütün notlar tamam yani o yanlış konsept. Her şeyi tamamlayamazsın. Hiç istemeden günlük hayatta oryantal hareketi yaptığın oluyor mu? Nasıl? Ya mesela böyle bir mağazadasın, bir müzik çalıyor, bir anda o moda giriyor musun? Ben sürekli kart böyle basket gibi marketler. Market arabası. Çocuklarla girince ben dans ediyorum. Hiç anlamadan çocuklar anne diyor dans ediyorsun dur. Oluyor tabii ki oluyor. Senin söylemek istediğin ya şu da çok bu oryantal hakkında söylemek istediğin son olarak bir şey var mı? Ben aslında çok isterdim Türkiye'de Türk klasik oryantal dansını yaşatmak gibi bir okul olsa, devletin bir desteği olsa, buradaki hocalar kendi bildiklerini sonraki nesile devam etmesi için, yoksa bu şimdi olmazsa Türk oryantali diye bir şey kalmaz. Biraz galiba bu işler turistik olmaya başlıyor. Hiç Mevlevi törenine gittin mi bilmiyorum. Ben bir Mevlevi hanede bunu
izledim. Yenikapı Mevlevihanesi'nde ve orada bunun belirli sıraları var, belirli bir ritüeli var. Artık o hale geldi ki turistik, orada gidiyorsun Sultanahmet'te bir yerde bir yemek yiyorsun. Bir anda 2 tane adam çıkıyor, dönmeye başlıyorlar ama hiçbir anlamı yok. Ya da tak diye birisi çıkıyor, işte göbek dansı yaptığını sanıyor ama hiç anlamı yok. Galiba biraz popüler kültür haline gelmesi bu işleri bozuyor. Evet, o da var ama zannimce bir dernek, yani dernek var aslında, bir dernekler de var ama eğitim şarttır. Okul gibi olup da sanatını alacak diye bir, mesela bale akademisinde mesela bir senesini bunu okuyorsun, ikinci sene onu, üçüncü sene böyle sistematik olarak oturursa ben düşünüyorum ki birçok insan onu sanat olarak eğitimini alır. Masada bir tane zeytinyağı su var. Tabii alabilirsin. Evet. Ki filmlerde dansçılar sahneye çıkmadan önce vücutlarına bazen yağ sürdüklerini görüyoruz. Şeyler mi bu ne diyor, güleş? Gladyatörler. Gladiatörler. Dans edenler de öyle bir, Evet. belki bakım için mi bilmiyorum. Gerçekten zeytinyağı ya da herhangi bir yağ sürmek dans etmeyi kolaylaştırır mı? Bu bir şehir efsanesi midir? Dans için mesela ballroom dancing yapıyorlar. Onlarda bile vücutlarına sürecek parıltılı böyle şeyler vardır tabii. Sim gibi. Bu zeytinyağı bizim sponsorumuz. Güzel. Akhisar'da üretilen, domates zeytinlerden üretilen bir zeytinyağı. Sana da bunu hediye etmek istiyoruz. Katıldığın için teşekkür ederiz. Sorularımız biraz saçmaydı ama merakımız değildi. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.